Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün yine hayatımıza yön vermede bizlere yardımcı olacak bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Abbasi halifelerinden Memun zamanında Müslüman, Hristiyan bütün ilim adamları ondan itibar görmüş, yabancı dildeki ilim kitapları Arapçaya tercüme edilerek bilgi alışverişinde bulunulmuştur. İşte bu dönemde Halife Memun bir gün zekasıyla dikkati çeken bir Yahudi ilim adamına "Madem olayları bu kadar akılcı bir anlayışla inceleyebiliyorsunuz, neden Müslüman olmuyorsunuz? Kur'an'la İncil ve Tevrat arasındaki farkı bilmiyor musunuz?" diye bir soru sorar. Bunun üzerine Yahudi ilim adamı "Bu mevzuda çalışma yapıyorum. Çalışmam bitince vardığım kararı size bildiririm." diye cevap verir. Halife Memun baskıyla imana gelinmeyeceğini, korkuyla Müslüman olunmayacağını bildiği için Yahudi'ye baskı yapmayı düşünmez. Yahudi kendi haline bırakan Memun ona bir daha bu konuda soru sormaz. Aradan bir sene geçmiş ve Yahudi alim yine Halife Memun'un meclisindeki bilim adamlarıyla sohbete başlamıştır. Ancak bu Yahudinin bir sene önceki Yahudiden farklı olduğu herkesin dikkatini çeker. Yahudi bu yeni haliyle İslam'ı bütünüyle benimsemiş, Kur'an'ın hükümlerini tamamıyla kabullenmiştir. Yahudi Memun bu duruma şaşırmış bir halde "Hayırdır inşallah, bir sene önceki Kur'an'la bir sene sonraki Kur'an arasında ne fark var ki o zaman iman etmediniz de bu sene İslam'a girdiniz?" diye soru sorar. Yahudi, "Efendim, şüphesiz bir sene önceki Kur'an ile bir sene sonraki Kur'an arasında hiçbir fark yoktur. Beni İslam'a yaklaştırıp imana girmeme sebep olan da budur zaten" diye cevap verir. Halife Memun, "Kur'an'ın değişmezliği mi?" dediğinde Yahudi, "Evet, isterseniz size nasıl Müslüman olduğumu anlatayım" der ve şöyle devam eder. "Önce evime çekildim. Günlerce İncil yazmaya koyuldum. 3 tane İncil nüshası yazdım. Birincide birkaç satır eksik bıraktım. İkincide hiçbir eksik yoktu. Üçüncüsünde ise kendimden birkaç satır fazladan ilave etmiştim. Ben bu 3 İncil'i de alıp kiliseye gittim. Papaza gösterdim. Papaz efendi üçünü de inceledi. Sonunda satın aldı ve yaptığım hizmetten dolayı da beni tebrik etti. Dönüp geldim, aynı şekilde 3 Tevrat nüshası yazdım. Bunun da birincisinde bazı ayetleri yazmadım, eksik bıraktım. İkincisi noksansızdı. Üçüncüsünde de birkaç satır ilave ederek olmayanları da var gösterdim. Bunu da hahama götürdüm. Haham inceledi, üçünü de beğendi. Parasını vererek satın aldı. Ayrıca teşekkür etti. Bu defa sıra Kur'an'daydı. Kur'an çok büyüktü. Tamamını yazamadım. Sadece 300 yazabildim. Birinci cüzde birkaç satırı eksik bıraktım. İkinci cüzü tam yazdım. Üçüncü cüzü de birkaç satır ilave ile olmayanı var göstererek yazdım. Büyük bir ihtimamla bütün din adamlarını gezdim. Hepsine de yazdığım Kur'an'ı gösterdim. Almalarını söyledim. Hepsi de önceden memnuniyetle alacaklarını söylediler ama şöyle bir bakıp inceleyince hepsi de aynı yerleri yakaladılar. Bu cüzde şu satırlar eksik, bu cüz ise tamam, şu cüzde ise şu satırlar ilave edilmiş, fazla yazılmış. Kur'an'ın aslında böyle bir kelime yoktur dediler. Hepsi de benim yazdığım Kur'an'ı ezberlerinden eksiksiz okuyup tahsis ettiler. Ben Kur'an nasıl nazil olmuşsa aynen korunduğunu, aynı tazelik ve sağlamlığını muhafaza ettiğini anladım. Kur'an'da ilave noksan söz konusu değil. Nazil olduğu şekli aynen koruyan en son kitaptır. Bundan sonra Müslüman oldum. İşte İslam'a girmeme sebep olan araştırma böyle oldu diyerek konuşmasını bitirir. Evet sevgili gönül dostları, içinde yaşadığımız Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indiği bir ay. İnsanların biraz daha Kur'an-ı Kerim'le ilgili oldukları bir zaman dilimi. Bu nedenle hikayemizden de anladığınız gibi bugün Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek istiyorum. Bir Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim bizim için ne ifade ediyor veya etmeli?
Kur'an-ı Kerim sadece ölülerin arkasından okunması için gelen bir kitap mı? Beraberce bu sorulara cevap bulalım istiyorum. Kur'an, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan, aslı Arapça olan ilahi bir kitaptır. Sözlükte toplamak, okumak, okunan kitap, bir araya getirmek anlamındadır. Kur'an'ın en meşhur isimleri El-Kur'an, El-Kitap, Nur, Furkan'dır. Bunların yanında Kur'an'ın rahmet, hüda, şifa, mevize, zikir, hikmet, müheymin, hablullah, beyan, kasas, büşra, aziz, beşir gibi birçok ismi vardır. İnsanlara göre üstünlük ölçüleri farklıdır. Kimine göre zenginlik, kimine göre soy sop, kimine göre ırk, kimine göre de makam mevkidir. Ancak Allah-u Teala'ya göre hayırlı ve üstün olma, Kur'an'ı öğrenme ve öğretme meselesine bağlanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip sonra da başkasına öğretendir buyuruyor. O zaman bir Müslüman olarak ilk vazifemiz Kur'an'ı öğrenip, öğrendiğimizi yaşayıp, yaşadığımızı da başkasına öğretmektir. Kur'an'ı bir kılıfa koyup evimizin en güzel köşesine asmakla Kur'an'a karşı vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Mesela size hükümdardan bir mektup gelse, o mektubu öpüp başınıza koyup hiç okumadan bir tarafa atar mısınız? Yoksa hükümdar ne istiyor deyip mektubu özenle açıp okuyup anlamaya mı çalışırsınız? Siz bunu alsanız, saygıyla öpüp başınıza koysanız, sonra da kaldırıp rafa yerleştirseniz, acaba hükümdarı memnun etmiş olur musunuz? İşte hükümdarların hükümdarı, her şeyin sahibi olan Allah-u Teala bize bir mektup göndermiş. Öyle bir mektup ki onun içinde bizim hem dünyamızla hem de ahiretimizle ilgili pek çok meseleler var. Bazı insan tabii ki hata yapacak. Kullanım kılavuzuyla dünyaya gönderilmiyoruz ki diyorlar. Nasıl ki bir şeyin doğru çalışması ve çabucak bozulmaması için bir kullanım kılavuzu vardır. İşte Kur'an-ı Kerim de insanların kullanım kılavuzudur. Bu dünyaya neden gönderilmiş? Onu gönderen zat kendinden neler istiyor? Bu dünyada nelere dikkat ederek yaşaması gerekiyor gibi konularda ona bir rehberdir. Her şeyden önce Kur'an anlaşılması için indirilmiştir. Kur'an'ı anlayan insan Allah ile iletişimi rahat kuracak, mutlu ve huzurlu olacaktır. Kur'an iyi ve kötünün ne olduğunu anlatır ve bunların yararlarını ve zararlarını açıklar. Birini teşvik ederken ötekisinden sakındırır. Övülen ve kınanan davranışlara örnekler verir. İyi bir insan olabilmeyi iyi ve güzel davranışlı olmaya bağlar. Zümer suresinde biz bu Kur'an'da üzerinde düşünsünler diye insanlara her türlü örneği verdik denilmektedir. Hayatımızı şekillendirmek için nazil olan Kur'an'ı bugün insanımız gerektiği gibi bilemiyor. Hatta bilme gayreti de göstermiyor. Onu sadece namazda okunan namaz sureleri kadarıyla biliyor. Birçoğu da ne okuduğunun anlamını bile bilmiyor. Halbuki Kur'an hayatın hayatıdır. İnsanın hayatının hayırlı olması Kur'an-ı Kerim'i hayatına düstur yaptığı nispetle olur. Kur'an'dan uzak bir hayat bereketsizdir. En hayırlı olmak istiyorsak Kur'an'ı anlayıp anlatmaya çalışmalıyız. Kaf suresinde bu Kur'an kalbi ona açık olanlar ve gözünü Kur'an'a dikip ona kulak verenler için bir öğüttür buyruluyor. Biz Kur'an'da bir şeyler bulacağımıza inanır, onun ayetlerini hazineyi gösteren işaret taşları gibi bir bir takip edersek o da bizi yakın takibe alır, hazine dairesinin kapısını açık bırakır. Bunun yanında Kur'an baştan sona bir bütün olarak düşünülmeli ve bir bütün olarak ele alınmalıdır. O bir ayet oradan, bir ayet buradan bölük pörçük anlaşılamaz. Diğer taraftan Kur'an'ı anlamak için bir o kadar da sünnetin bilinmesi lazımdır. Bazıları Kur'an bize yeter diyorlar. Halbuki sünnet
Kur'an'ın hayata geçirilişini ifade eder. Bu yüzden sünnet bilinmezse Kur'an bütün olarak anlaşılmaz. Şunu da unutmamak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan Kur'an'dı. O Kur'an'ın her ayetini hayatına geçirmiş ve ümmetine bu konuda yol göstermiştir. Yani Peygamber Efendimizin sünneti ve Kur'an-ı Kerim birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İkisini birbirinden ayrı düşünemeyiz. Kur'an'ın aydınlatması ve insana yol göstermesi sadece bu dünya ile sınırlı olmayıp ahirette de devam edecektir. Hadislerde her kim Allah'ın kitabından bir ayet öğrenirse o öğrendiği kıyamet günü kendisine bir nur olacaktır denilerek Kur'an öğrenimi teşvik edilmektedir. Peki Kur'an okumak insana neler kazandırır? Biraz da bunun üzerinde konuşalım. Her şeyden önce Kur'an okumak ve dinlemek bir ibadettir. Kur'an okunan yere melekler rahmet ve sekine iner. Bir topluluk Kur'an'ı okuyup onu aralarında müzakere etmek üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya toplandıklarında mutlaka üzerine sekine iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de onları kanatlarıyla sararlar. Allahü Teala onları huzurunda bulunan yüce topluluğa yani meleklere anar. Bir diğeri Kur'an okunan evden şeytan uzaklaşır. Kur'an okunan yere huzur, bereket ve mutluluk gelir. Kur'an'ın okunması stres ve depresyonu giderir. Ruhi sıkıntıları bertaraf eder çünkü Kur'an başta şeytanlar olmak üzere kötü ruhları bertaraf eder. Bir hadiste kişi Kur'an okunduğunda melek onun gözlerinin ortasından öper buyruluyor. Kendinizi böyle bir hayal etsenize ne güzel bir şey değil mi? Kur'an kendisine sahip çıkanın ahirette şefaatçisi olur. Bir hadiste kim Kur'an'ı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah o kimseyi cennete koyar. Ayrıca kendisine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden 10 kişiye şefaatçi kılınır buyruluyor. Yine başka bir hadiste Kur'an-ı Kerim'i açıktan açığa ilan eden ve onu bütün insanlığa duyurma maksadıyla okuyan insan sadakayı açıktan açığa veren gibidir. Kur'an-ı Kerim'i gizli okuyan da sadakayı gizli veren gibidir buyruluyor. Kur'an'a sahip çıkma, onu okuma, anlama ve yaşama ölçüsünde cennetteki makam ve dereceler de farklılaşacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 zümre vardır ki onları kıyametin dehşeti korkutmaz. Onlar için hesap zorluğu yoktur. Diğerlerinin hesabı bitinceye kadar onlar misk tepecikleri üzerindedirler. Bunlardan birisi Allah'ın rızasını kazanmak için Kur'an okuyan kimsedir buyuruyor. Başka birinde ise kim gece 10 ayet okursa gafillerden sayılmaz. 100 ayet okuyan kanitinden, 1000 ayet okuyan ise mukantarinden sayılır diyerek Kur'an okuyanlara müjde veriliyor. Ne güzel müjdeler değil mi sevgili gönül dostları? Bu müjdeler sadece Kur'an'ı güzel okuyanlar için geçerli değildir. Zira bir hadiste Kur'an-ı Kerim'i maharetle okuyan bir insan kiramen katibin melekleri seviyesinde olur. Onu o seviyede beceremeyen fakat halis bir niyet ile okumaya çalışan, okurken de kem küm edip dili dolaşan ve Kur'an'ı okumak ona zor geldiği halde okuyan insana da 2 sevap vardır deniliyor. Kur'an okuyan kişi gıpta edilmeye layık biridir. Bir hadiste Kur'an okuyan müminin misali portakal gibidir. Kokusu güzel, tadı hoştur. Kur'an okumayan müminin misali hurma gibidir. Tadı hoştur fakat kokusu yoktur. Kur'an'ı okuyan facir misali reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir, tadı acıdır. Kur'an okumayan facirin misali Ebu Cehil karpuzu gibidir. Tadı acıdır, kokusu da yoktur buyruluyor. Kur'an'da her şey vardır fakat her şey kadru kıymetine göre vardır. Bunu da ancak arayanlar bulur. Öyleyse Kur'an'ı
Kur'an'da her şey vardır düşüncesiyle okumak gerekir. Bazılarının düşündüğü gibi Kur'an ölüler için gelmemiştir. Bilakis diriler için gelmiştir. Mehmet Akif Ersoy, inmemiştir Kur'an'ı, bunu hakkıyla bilin, ne mezar başında okumak ne de fal bakmak için diyor. Şunu unutmamak lazım. Kur'an'ı bu kadar kısa bir sürede bütünüyle anlatmak mümkün değil. Benim anlattığım denizden sadece bir damla. Rabbim Kur'an'ı hakkıyla anlayıp yaşamayı bizlere nasip eylesin. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.